Hak dostları kimdir o zaman? Hak dostları tasavvuf yoluna zahir ve batın ikmal etmiş. Hem zahir hem de batın ikmal etmiş ve kalbi merhaleler kat ederek davranış mükemmelliğine ulaşmış bahtiyarlardır. Onlar nebevi irşad ve davranış mükemmelliğinin zamanlara yayılmış zirveleridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun eshabına görebilme şerefine nail olamayan bütün insan fiili ve müşahhas bir rehberdir. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki: Hak dostları ile yani mana ehliyle beraber ol da onlardan hem lütuflar, ihsanlar elde et. Hem de manevi güç kazan, ilahi muhabbette genç, zinde ve dinç kal. Eğer sen diyor kaç katı bir taş veya mermer parçası olsan diyor. Yani nadan olsan, gafil olsan, bir gönül sahibine erişirsen o zaman cevher yani zümret, pırlanta ve elmas olursun diyor. Hak dostlarının gönlüne yerleştir. Ariflerin muhabbetinden başka bir şeye de gönül verme buyuruyor. Şimdi hak dostu olmak isteyen başlı hususiyetleri, müminin nefsiyle ilgili hususiyetleri var. Cenab-ı Hak ile ilgili hususiyetleri var. Mahlukat ile ilgili hususiyetleri var. Mümin dünyaya karşı halindeki özellikler var. Müminin nefsiyle ilgili hususiyetleri, demin okuduğumuz ayet-i kerime, insanları Allah'a davet eden, salih ameller işleyen, ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha doğrudur? Mümin mesuliyetini idrak edip içinde bulunduğu hali muhasebe edecek. Zira Cenab-ı Hak "Sümmele tüs'elûne yevmeyezin anin naîm" o gün verdiğimiz bütün nimetlerden sorguya çekileceksin buyuruyor. İkinci, Cenab-ı Hak ile ilgili hususiyetler. Cenab-ı Hak kuldan ne istiyor? Ve hü mâkûm eyne mâkûn. Nereye gitseniz, nerede olduğunu o sizinle beraberdir. Demek ki biz Cenab-ı Hak'la ne kadar beraberiz? Cenab-ı Hak'la beraber olmanın gayreti içinde olabilmek. Elâ bizikrillah tatma'innül kulûb. Öyle bir huzura varabilmek. Yine Cenab-ı Hak şah damarından yakın olduğunu bildiriyor. Biz ne kadar yakınız? Şibli var Allah dostlarından. O bir mecliste bunu. Mecliste Allah şunu soracak, bunu soracak filan bir takım arada bir sohbetler oluyor. Şibli diyor ki Allah sana ilk defa şunu soracak. Kulum ben dünyada seninle beraberdim. Sen kiminle beraberdin? Yaratan, ihsan eden, ikram eden Cenab-ı Hak soracak. Demek ki Cenab-ı Hak'la olan münasebeti kul ne kadar halimiz, ibadetimiz, taat, muamele, ahlakımızla Cenab-ı Hak'la yaklaşabiliyoruz. Müminin mahlukat ile ilgili hususiyetleri yine okunan ayet, iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde saf. Mümin ne olacak? Berraklayacak, şeffaf ve yağmur suyu gibi olacak. Tertemiz olacak. Affedici olacak. Senin düşmanlık bundan kim? Sanki candan sen bir dost oluverir. Mümin dünyaya karşı haline özellikler, Hâlik'in nazarıyla mahlukata bakış tarzı kılınacak. Nefsane arzulardan vazgeçecek. Rabbine güzel bir kul olabilmenin gayreti içinde olacak. Peygamberimiz zamanı zühd, takva, ihsan diye ifade edilen kalbi duyuşların hepsine daha sonra tasavvuf ismi verilmiştir. Bunlar aynı manayı ihtiva eden değişik lafızlardır. Yani tasavvuf kalbin safaya erebilmesi, Cenab-ı Hak'la huzur bulabilmektir. Bu Cenab-ı Elâ bizikrillah tatma'innül kulûb, Cenab-ı Hak bir huzur bulabilmektir. Tabi birkaç tarif yapılmıştır. Takvaya erebilme sanatı, hayatta metcezirlere takılmama sanatı, değişen şartlarla Allah'tan razı olabilme sanatı, güzel ahlaka kavuşabilme sanatı, en mühim şikâyeti unutma sanatıdır. Zulûmen ve cehûlâ, cehaletten ve kendine zulmetmekten kurtulma gayretidir. Biz bu hikmetli öğütleri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifiyle kendimizi bir mizan etme durumundayız. Efendimiz buyuruyor ki, insanlardan öyleleri vardır ki onlar hayra anahtar, şerre kilittirler. Öyleleri vardır ki şerre anahtar, hayra kilittirler. Allah'ın ellerine hayrın anahtarları verdiği kimseye ne mutlu.
Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği kimselere ne yazıklar olsun. Demek ki acaba kendimizi bir mizan etmemiz lazım. Bize ne kadar hayrın anahtarı elimizde, ne kadar şerrin anahtarı, ne kadar hayra doğru gidiyor, ne kadar şerre doğru. Mizan etmemiz. Efendimiz yine bu yalnız iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine ihsan ettiği Kur'an-ı Kerim verdiği kişidir. O kişi gece gündüz Kur'an'la meşgul, yani Kur'an'la yaşar, Kur'an'la amel eder. Diğeri de kendisine mal verildiği kimselerdir ki Allah bu malı bana niye verdi der, başkasına vermedi. Bu da malı kullanmayı bilir, malı Allah yolunda infak eder. Mal benim demez, mal Rabbimimdir der. Yine Efendimizin bir duası, tabi bu menfiden başlıyor. Bu neyle telafi? Takvayla telafi edilecek. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, icabet edilmeyen duadan sana sığınırım. Demek ki bu 4 tane şeyden kaçınmalı. İlim beni Cenab-ı Hak yaklaştırıyor mu bildiğim şeyler. Yok dünyevi menfaatlerimi döndürüyor. Ne kadar huşu duymayan kalpler, ne kadar bir vecd, bir duygu derinliği içindeyiz. Doymak bilmeyen nefisten nasıl bir ihtiras var mı yok mu, ne durumdayız? Tabii icabet edilmeyen duadan, dil söylemiş ama kalp Allah'tan uzak. Onun demek ki faydası yok. Bu halden Resulullah Efendimiz Ya Rabbi sana sığınırım buyuruyor. Efendim Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan bir nükte. Diyargâm insanın halini bildiriyor Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. 4 kimse Allah'ın salih kullarındandır buyuruyor. Yani bu diyargâm bir gönlü bildiriyor. Demek ki biz ne kadar bizde bu hisse var. Birincisi tövbe eden kişi gördüğü zaman onun kurtuluş yoluna girmesinden haz duyarak sevinen kimse. İkincisi günahkârların affı için Rabbine yalvaran. Kendine yalvardığı gibi günahlarının affına diğer bütün müminler için de yalvarıyor mu? Yani merhameti nereye kadar? Yalnız kendine mi? Üçüncüsü din kardeşine gıyabi dua eden. Dördüncüsü kendisine muhtaç kişiye yardım ve hizmette bulunan kimse. Demek ki o kişi bana zimmetli. Nedir bu? İçtimaileşme. Ferdi ibadetlerin başında namaz gelir. İçtimai ibadetlerin başında da hizmet gelir. Kendimizi istediğimizi diğer din kardeşimize de ikram edebilmek. Ebubekir Efendimizin Hazreti Ömer Efendimize bir nasihatı var. Ömer diyor, Cenab-ı Hakk'ın sana gündüz yapılması istediği ameller vardır. Onu gece kabul etmez. Gece yapılması istediği bir amel vardır. Onu da gündüz kabul etmez. Demek ki gündüzde gece bilhassa seherlerde ne vazifemiz var? Nasıl bir seher yaşayacağız? Nasıl bir duyuşlarımız artacak? Nasıl Cenab-ı Hak'la bir beraberde olacak? Onu gündüz yapsak olmaz. O teravet, o güzellik olmuyor. Cenab-ı Hak da bizi seherlerde davet ediyor. Vel müstağfirine bil eshar buyuruyor. Yine Hazreti Ebubekir Efendimiz bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış. Elde edince de onu geçmeye bak. Daha güzel, daha öteye gitmeye gayret et. Müminin ufku. Hayırda ufku olacak. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor. En çok sevdiğim kimse bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir. Tabi bunu usulüyle haber verir. Samimiyetle haber verdiği zaman tesir eder ona, kusurunu bildirdiği zaman. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife oldu, hutbeye çıktı. Cemaat dedi, içinizde en hayırlı ben değilim dedi. Fakat dedi, bana dedi yardımcı olun dedi. Eğer bir hata işlersen beni ikaz edin. Bu sırada bir bedevi kalktı, çölden gelmiş bir bedevi, belki yeni Müslüman olmuş. Ömer hiç merak etme, kılıcını çekti şöyle bir salladı. Hiç merak etme, sen yamulursan dedi, seni bu kılıcımızla biz doğrulturuz dedi. Ömer radıyallahu anh elini açtı, Ya Rabbi dedi, beni ikaz edecek bir ümmet verdin buyurdu. Demek ki kardeşlerimizi de yanlışlarınızı tenha bir yerde, latif, güzel bir lisanla kavlen leyyina onları bir ikaz etmemiz lazım.
Diğer bir kimse Hazreti Ömer'in yanında başka birisine sitayişle bahsediyordu, methediyordu onu. Hazreti Ömer ona 3 soru sordu. Onunla bir yolculuk yaptın mı dedi. Tabii o zaman zor yolculuk, çöl yolculukları. Adam hayır dedi. Ticaret gibi bir alışverişte bulundun mu dedi. Yani içtimai bir muamele bulundu mu? Adam yine hayır dedi. Peki ona sabah akşam komşuluk ettin mi dedi. Adam hayır dedi. Bu 3 soruya da hayır deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki sen onu tanımıyorsun buyurdu. Demek ki bu çok mühim. Çünkü Cenab-ı Hak mesela namaza, öğle namazı huşu veren bir namaz istiyor. Feveylün lil musallin buyuruyor. Yazıklar olsun o namaz kılana buyuruyor. Demek ki namazı, orucu vesaire onun bir huşu derecesini bilemiyoruz. Esas kul muamelede ortaya çıkıyor kulun karakteri ve şahsiyeti. Yine bu anne babalar için büyük bir tavsiyesi Hazreti Ömer radıyallahu anh. İnsanları düzeltmeniz için önce kendinizi ıslah edin. İnsanların en cahili kendi ahiretini başkasının dünyası için satandır. Bu da çok mühim. Yani yavrularımıza güzel bir annenin, babanın güzel bir numune olabilmesi lazım. Sonra yapar, sonra eder dediği zaman ana baba o yavruyu kaybediyor. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh çok konuşan yanılır. Resulullah Efendimiz ya faydalı söyle veya da sus buyuruyor. Çok yanılan kimsenin haya duygusu azalır. Haya duygusu azalan kimsenin günah ve harama düşmesi endişesiyle şüphelilerden sakınma titizliği kaybolur. Şüphelilerden sakınma titizliği kaybolan kimsenin de kalbi ölür buyuruluyor.